Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık açma tarifi yapacağız. Hamur işlerinizi yaparken eğer malzemelerinizi oda sıcaklığında yaparsanız yumurtanızı, sütünüzü ve diğer malzemeleri hamurunuz daha yumuşak ve daha güzel kabaracaktır. Buna dikkat edelim. İlk olarak bir paket yaş mayamızı veya bir paket toz maya da kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı ılık su ve bir yemek kaşığı şekerle mayamızın kabarmasını sağlayalım. 10 dakika sonra gördüğünüz gibi mayamız iyice kabardı. Onu yoğurma kabımıza alalım ve güzelce eritelim. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımızı, bir su bardağı oda sıcaklığındaki sütümüzü ekleyelim. 2 adet yumurtamız var. Ben birisinin sarısıyla birlikte kullandım. Birisini de sadece beyazını kullandım. Sarısının birini üzerine koymak için ayırdım. İsterseniz ikisi sadece beyazlarını da kullanabilirsiniz hamurunuzda. 1 su bardağı da unumuz var. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da ekleyerek güzelce karıştıralım. Daha sonra elimizle yoğurup homojen bir kıvam alana kadar hamurumuzu yoğuralım. Ayırmış olduğum 1 yemek kaşığı tereyağını da hamurun sonradan üzerine koyalım ve güzelce her tarafına gelecek şekilde sürelim. Ve hamurun üzerini kapatalım, mayalanmaya bırakalım. Benim yaklaşık 1 saat boyunca hamurum mayalandı. Mayası gelen hamurumuzun mayasını elimizle üzerine bastırarak yani ortaya toparlayarak mayasını aldıralım. Maya kokusunun almasını sağlar bu şekilde. Ve 10 eşit beze çıktı benim yapmış olduğum ölçülerde. 10 tane açma çıktı yani. Hamurumuzu bölelim ve beze haline getirelim. Bu tarifle açma yapmak o kadar basit ki hiç hamur açmayı bilmeyen birisi bile kolaylıkla yapabilir. Çünkü merdane yardımıyla ayırmış olduğumuz bezeleri, yapmış olduğumuz bezeleri birazcık uzun olacak şekilde hafifçe açıyoruz, büyütüyoruz. Daha sonra üzerine bir çay kaşığı kadar oda sıcaklığındaki tereyağından her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. Sonra da bıçak yardımıyla üzerine şeritler halinde kesiyoruz. Tam kenarına gelmeden orta kısımlarından. Daha sonra da bir ucundan tutarak rulo şeklinde sarıyoruz ve birleştiriyoruz. Bu şekilde o kadar kolay ve güzel bir şekil alıyor ki bu şekilde çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz açmalarınızı. Diğer bezelerimizi de aynı işlemlerle açıp şekil vermeye devam edelim. Evet, tüm açmalarımızı aynı işlemle şeklini verdik. Şimdi üzerini kapatacağım ve bir 15-20 dakikada bu şekilde dinlendirdikten sonra tepsi mayası geldikten sonra üzerine yumurta sarımızı sürüp fırına gönderebiliriz. Ben yumurta sarımın içerisine bir çay kaşığı kadar süt ekliyorum. Bu şekilde daha parlak olmasını sağlıyor.
Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine kavrulmuş susam, çörek otu ekleyebilirsiniz. İsterseniz de hiçbir şey eklemeden de fırına verebilirsiniz. 180 derece önceden ısıtılmış fırında açmalarımızı pişirebiliriz. Benim yaklaşık 25-30 dakika civarında pişti açmalarım. İnanın bu ölçülerle, bu tarifle çok güzel ve kolay bir şekilde açma yapabilirsiniz. Görüyorsunuz, açmalarım fırından pişti. Çıktılar. Çok yumuşak ve lezzetli oldular gerçekten.